Arkadaşlar merhabalar, Antalya Manavgat'tan. Bugün yine motosikletle ilgili bazı konuları paylaşmak istiyorum. Onun öncesi şu an için Mart ayındayız ve hava 30 derece, oldukça sıcak aslında. Yaz geldi diyebiliriz. Daha baharı görmeden yaz gördük. Cemreler düştükten sonra havalar birdenbire ısındı aslında. Evet, bugün konunda başlığında gördüğünüz gibi motosikletimle ilgili 33.500 kilometrede 1,5 yılda yaptığım bu 33.500 kilometre zarfında motosikletle ne tür arızalar çıktı, nelerden hoşlanmadım, daha doğrusu ne değişiklikler yaptım, bunlardan bahsetmek istiyorum öncelikle. Arıza mı demek isteriz, artık ne demek istiyorsanız önce ondan başlamak istiyorum. Benim bu zincir tarafında bir ses vardı. 0 ile 7000 kilometre aşağı yukarı hiç anlam yükleyemedim. Değişik bir ses vardı. Böyle metalin metali sürtmesiyle böyle gelen bir çatırdı, bir cızırtı sesi vardı. Bunu ben bir türlü çözemedim. Ne kadar altına üstüne baksam da aslında zincir mi bir tarafa çarpıyordu yoksa bir şeyler mi bir yere çarpıyordu, tam olarak onu çözemedim. Daha sonra araştırmasını yaptım ben bunun. Ya tek bu bende değilmiş aslında. Türkiye'de kullanıcılar pek bunun farkına varmış diyemiyorum. Çünkü kimse öyle bir şey söylemedi bu model için. Daha sonra ben bu Avrupa'daki sayfalardan araştırma yoluna gittim. Onlarda da varmış. Hatta onların çoğuna yazdım. Onlar da bulamamışlar. Birisi eksantrik zincirini değiştirmiş. Birisi zinciri değiştirmiş ama sesi yine de bulamamışlar. Ses daha sonra gidiyor tabi. Evet, o kendi kendine gidiyor. Nasıl oluyor onu ben de bulamadım. Böyle bir problem vardı. Yani gerçekten çok böyle kötü bir ses. Böyle zincirin sanki böyle şasiye çarpıyor gibi bir izlenim veriyordu. Da onu ben çok inceledim, bir türlü bulamadım. Yani nereye çarpıyor diye. Çarpan yer de yok aslında. Eksantrikten mi geliyor diye düşündüm ilk önce. Yani eksantrik değiştirme yoluna kadar gidecektim. Öyle söyleyeyim. Daha sonra birisiyle yazıştım. Norveç'te birisiyle yazıştım. Yine CRF 250 L olan bir arkadaşla yazıştım. O da zamanla geçeceğini söyledi. Yani zamanla nasıl geçiyormuş ben de anlamadım. Ama geçti. Evet. Arkadaşın dediği gibi. Ama o bana göre bir arıza aslında. Yani motoru satmaya kadar gidecektim aslında, öyle söyleyeyim. Daha sonra o ses gitti. Yani 10.000 kilometrede o ses kendi kendine kayboldu. Daha sonra şöyle bir araştırma daha yaptım ben. Eğer ağırsanız, yani 70 kilonun üstündeyseniz ve amortisör de çok basıyorsa sanırım zincir çarpıyor bir taraflara. Eğer hafifseniz, bu 23 model için söylüyorum ben, bu sürtme olmuyor. Yani yine zincirle alakalı ve motosikletin çok yumuşak olmasıyla alakalı. Eğer ağırsanız o bir taraflara çarpıyor bir şeyler. Yani zincir muhtemelen buradan da görüyorsanız eğer iç taraftan bir yere çarpıyor. Bunu daha sonra tabii çok değer verdiğim bir arkadaşım daha var, Yücel Teköz. O da bu sesten çok müzdarip. O da araştırmasını yapmış ve zincirin aslında bu tarafa çarptığını söyledi. Yani ben baktım, ben de göremedim ben aslında ama Yücel abi öyle söyledi. O demek ki öyle buldu. Ama zamandan geçiyor. Ona da ben de söyleyeyim zamandan geçtiğini. Böyle bir kronik problem vardı. Bana kalsa kronik. Daha sonra çünkü kayboluyor kendi kendine. Bilmiyorum yani, anlam yükleyemedim. Gelelim ikinci arızasına. Hiç anlayamadığım bir arıza daha tabii. Bu bana göre arıza. Çünkü kontağı açtım. Marşa bastım. Yine bu 5.000-10.000 kilometre arası gerçekleşmişti. Çalışmadı. Yani marşa bastığımda çalışmadı. Bu 23 model için geçerli. Diğer modeller için bir şey söyleyemem. Çünkü bilmiyorum onlar hakkında bir şey. Daha sonra yine yağmurlu günde bir geziye gidecektim. Sabah kontağı açtım, marşa bastım. Yani yine çalışmadı. Bu aşağı yukarı 5 ila 10.000 kilometre arasında gerçekleşti bu arıza diyebiliriz herhalde buna da. Buna da anlam yükleyemedim. Benzinden dolayı olduğunu düşünüyorum ya da bilmiyorum, artık müşürden de olabilir belki ya da ayak müşüründen de olabilir. Çok ıslandı ya da yağmur mu gördü artık.
Buna da anlam yükleyemedim. Ufak tefek şeyler olabilir diye düşünüyorum ama yani bu tür şeyler korkutucu. Böyle bir gezdeyken motosikletin çalışmadığını ve kaldığını düşünürsek evet pek iç açıcı değil aslında. Gelelim motosiklete ne tür aksesuarlar taktığıma. Daha önce aksesuar videosu çekmiştim. Tabi ondan sonra tekrar aksesuarlar ekleme yaptım ben. Tekrar güncellemek istiyorum bu videoyu da bununla birlikte. Onu da seyretmediyseniz seyredebilirsiniz. Gelelim aksesuarlara tekrar. Öncelikle tur camından tekrar başlamak istiyorum. Daha önceki camım 47 santimetreydi. O şeyler arası gezimde aslında çok güzeldi. Yani arka tarafında kasma camın arşınızda ve hiç rüzgar yüzüne gelmeyecek şekilde tasarlanmış uzun bir camdı. Çok güzeldi. Daha sonra bu seneki gideceğimiz Orta Asya gezisine istinaden camı ben biraz daha kısa bir cam daha aldım. Bu camın boyu 37 santim. Sanırım 37 santimde. Daha sonra sitesinden bakabilirsiniz tabi. Bunu satan da yine Red Bull Rally sitesinden bakabilirsiniz. Oradan da görebilirsiniz. Tabi camla birlikte bu tür bir aksesuar da satılıyor. Telefon barı ya da GPS barı da diyebilirsiniz. Bu da çok kullanışlı. Ben kullanıyorum, memnunum. Tavsiye ederim. Eğer cam alıyorsanız 2023 model için söylüyorum. Bunun da yanında alabilirsiniz. Çok da pahalı bir şey değil aslında. Daha sonra telefon tutucum var. Bu böyle esneyenlerden değil. Yani normal Kiwi diye bir marka. Yani bunu diğer motosikletlerimde de kullanıyorum. Memnunum bundan da. Yani bu tür bir şey de alabilirsiniz. Daha sonra ben şöyle bir şey yaptırdım. Buradan sanayiden kendim yaptırdım bunu. Insta'nın action stick'ini tutması için şöyle göstereyim. İkinci bir koldan. Çünkü bunlar karbon. Yani kırılmazlar evet ama çok yüksek esnemelerde kırılabilir diye. Ekstra buradan bir de kol aldım AliExpress'ten. Kolla birlikte destekledim bunu. Çünkü çok esniyor. Ona istinaden böyle bir şey yaptım. Bunu da AliExpress'ten aldım. Zaten bu action stick. Kendiniz biliyorsunuzdur. Bu da Insta360 kameram X4. Bunu İrfan abi hediye etmişti. İrfan Karaman. Aslında şu an Türkiye'de değil sanırım. Rusya'da bildiğim kadarıyla. Demire gerçekten yön veren birisiydi. Zamanında şu an ne yapıyor tam olarak bilmiyorum. O hediye etmişti. Onu da böyle tekrar Insta destek için aynadan bu şekilde bir destek aldım. Daha sonra burada da navigasyon tutucum var. Bunu da Alper kulakçıyla montajını yaptık biz. Geziye gittiğimde tabii GPS'imi buraya taktığımda daha rahat olacak benim için. Bu da onun elektrik girişi soketi. Daha sonra şunu da göstereyim. Bu da benim çakmaklık demeyelim de buna USB girişi diyelim. Bu da şöyle bir şey. Diğer motosikletlerimde de kullanıyorum bunu. Bundan memnunum. Su geçmiyor buna. Bunu da buraya bu şekilde montaj ettim. Uzun süredir bu şekilde duruyor. Çok da yerinde bir yer oldu aslında. Amatör kılıflarını ben kendim yaptırmıştım. Alttan şu şekil göstereyim. Yukarıya doğru. 2 parça şekilde. Sağ ve sol olmak üzere yaptırdım ben bunları. Bunlar da amatörler için gerçekten olmazsa olmazlardan. Çünkü karşıdan gelen taşlar. Ondan sonra amatörün çok tozlu toprakta kullandığınızda keçenin, daha doğrusu toz keçesinin yetiştiremediği yerlerde bunlar çok iyi oluyor. Bazı arkadaşlar pasküf oluyor falan diyorlar ama öyle bir şey söz konusu değil. Zaten suyu kolay kolay geçiren bir malzeme değil. Çünkü 2 milim bir malzeme ve neopren bir kumaş. Yani geçirse bile zaten çabuk kuruyan bir şey. Yani pasküf olma ihtimali zaten yok. Aşağı taraf zaten sürekli çalışan bir yer. Üst tarafta zaten alüminyum. Yani öyle bir şey söz konusu bile değil. Bunu da tavsiye ederim. Yaptırabilirsiniz. Ölçüleri sanırım paylaşmışım daha önce.
Daha sonra sis farlarına gelelim. Sis farlarda bu şekilde göstereyim. Böyle montajını yaptık. Bunu da yine Alper kulakçı ile arkadaşımla birlikte montajını yaptık. Bundan da memnunum. Gündüz açmıyorum. Çakalı değil aslında. Gündüz açılabilir diye düşünüyorum ama ben gündüz de açmıyorum. Gece çok karanlık bir yerde, böyle orman yolunda ya da dağ yolunda eğer şeyse, çok karanlıksa, gerçi farı yeterli düşünüyorum ama bunlardan destek alınabilir. Bunu da gece sürüşüne istinaden yaptırmışım, gündüz sürüşüne değil. Tavsiye ederim. Bunu sanırım internetten almışım, hangi siteden almışım hatırlamıyorum. Onu da eğer aklıma gelirse açıklama kısmına yazarım. Bilginiz olsun. Üst taraftaki aksesuarlara geçmeden tekrar hemen buradan koruma devrenden de bahsedeyim. Bunu da Fatih Şimşek'ten yaptırmıştım ben. Fatih Şimşek yapmıştı. Bu şekilde motosiklette de güzel görünüyor. Şu an için memnunum. Bunun testini tabi Orta Asya'da yapacağız. Bakalım neler olacak düştüğümüzde, kalktığımızda. Umarım bu problem olmaz. Umarım da düşmeyiz tabi. Bu çantaları da Konya'da Ali Osman abi yapmıştı. Yanlara da var. Arkaya da var. 2 yanlara, 2 arkaya. Bir de top kesin olduğu yere yaptırdım ben 5 parça bir malzeme. Bunlardan da şu an için memnunum. İleri süreçte memnun olacağını düşünüyorum. Ve aynı zamanda şöyle bir durum daha var. Yani motosikletiniz düştüğünüzde direkt çantanın üzerine de düşebilir. Yani asıl benim şu anki amacım o şekil. Motosikleti düşürdüğümde çantanın üzerine düşsün, biraz daha soft bir düşüş olsun diye. Evet, arkadaşlarım genelde sorduğu bu depoyu nereden aldın ve neden aldın ve kaç litre? Bu depoyu Antalya'dan Nevzat Çevik Ekol Motor o satıyor. Ben ondan tahsis ettim. Ondan getirdim. Normalde internetten belki başka sitelerden bulabilirsiniz ama ben geçen yıl bunu taktırmıştım. Çünkü Orta Asya gezinde bu büyük depo biliyorsunuz lazım olacak. Gidenler biliyordur. Ya da çok gezenler de motosikletle, daha doğrusu CRF ile gezenler biliyordur ki diğer deposu çok küçük ve yeterli menzile ulaşamıyorsunuz, en fazla 200 kilometre. Yani bazen şehirler arası Türkiye'de gezdiğinizde bile bu deponun yetersiz olduğunu, o deponun daha doğrusu yetersiz olduğunu fark ediyorsunuz. Buna istinaden ben bunu aldım. Bu depo aşağı yukarı 15 litre. Montajını da yine Nevzat tabii kendisi yapmıştı. Bundan da memnunum. Böyle yani şey durduğuna bakmayın. Bu gerçekten iyi bir depo. Sağlam yani. Gelelim otomatik zincir yağlama sistemine. Benim motosiklet aldıktan bir 5000 kilometre sonra otomatik zincir yağlama sistemini taktım. Diğer motosikletlerimde kullanıyordum, memnundum. Ahmet Turan Peker'in otomatik zincir yağlaması. Tavsiye ederim. Şu anki ücretlerini bilmiyorum ne olduğunu. Ben uzun süredir kullandım. Diğer motosikletlerinde kullanıyorum. Kullandım daha doğrusu. Daha sonra CRF'ye de montajını kendim yaptım. Burada zaten yağ haznesi var. Sanırım 60 mililitre, çok fazla değil ama yeterli menzil zaten. Bu aşağı yukarı bir 7-8 bin kilometre gider bu yağ doldurduğunuzda. Kendisi elektronik çek valfli. Yani öyle ekstrem bir fazla elektronik değil daha doğrusu. Böyle su katacak bir şey yeri de yok. Ben kutusunu bunun içine altına koydum. Ondan su geçirmez. Hortum buradan geçiyor. Ben ya önce şunu söyleyeyim. Yağ ben 20-50 kullanıyorum. Çünkü hortum bunun ince. Normalde 85-90 yağ kullanıyordum. Yağ biraz geçirgenliği biraz aslında zor geçiyor. Buna istinaden ben hortumu küçük ve bundan dolayı yağ daha akışkanlığı 20-50'de iyi. Daha sonra burada normalde Ahmet abininki buradan fırçalı. Biliyorsunuz Ahmet Turan Peker fırça sistemiyle kullanıyor. Ben fırçayı çıkartıp kendim buradan delip böyle hortumu dişinin önüne verip öyle kullanıyorum. Memnun muyum? Evet, bu şekilde memnunum. Fırçalı da tabii daha iyi temizliyor en azından. Ama ben böyle kullanmayı tercih ettim. Fırça sistemi elimde mevcut. İstersem onu da takabilirim. Çok şey değil. Ya bu şekilde kullanıyorum. Bu şekilde memnunum. Zincir her zaman yağlı.
kendim açıyorum, kendim kapatıyorum. Yani yağlama sistemi aslında kendisinden sayaçlı, öyle söyleyeyim. Zamanlayıcısı var. İstediğiniz zaman ayarlayıp o zaman zarfında kendi kendine yağlıyor. Ama şöyle bir şey daha yaptık. Burada tuş var. Bunu arkadaşım Hakan yapmıştı. Hakan hocam. Tuşlu buradan açıyorum. Yağ geliyor. Kapatıyorum. Yağ kapanıyor. Yani yolda istediğim zaman açıp kapatabilirim. Ama sürekli açık olup da zamanlayıcısı da yapabilir bunu. Bunu ben kendim de yapıyorum burada. Evet arkadaşlar, selesine gelelim. Biliyorsunuz bunların selesi, CRF'lerin selesi hep sert. Sert olmak zorunda çünkü arazi motosikleti. Yani o kadar da böyle yumuşak bir soft bir sele bekleyemezsiniz. Zaten ince bir seleye sahip. Ben bunu da İstanbul'dan, ismini unuttum şu an için. Oradan yaptırmıştım. Alır almaz yaptırdım aslında. Şu an için görüyorsunuz ki soft oldukça. Memnunum. Yani 30.000 kilometredir, 35.000 kilometre aşağı yukarı kullanıyorum. Herhangi bir problem yaşamadım bundan. Uzun kilometreleri de yaptım. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım seleyle ilgili. Bunları soran arkadaşlar var. Bunlardan internette satılıyordu. Sanırım evrak çantası diye geçiyor. Bunlar işte benim takımlarım var. Alyanlar, işte lokmalar vesaireler. Burada ön tarafta da bir tane daha var. Bu işte levyelerim. İşte büyük alyan, ön teker açmam için alyanım var. Bunu da bu şekilde kullanıyorum. Bundan da bu kutulardan da memnunum. Yani onları da kelepçelerle sabitledim. Önce cırt vardı. Cırtların çok esnemedi. Bir iki tanesinin koptuğunu gördüm. Daha sonra kelepçeyle yaptım bu şekilde. Daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Tabi yine buraya karter korumaya gelelim. Bu olmazsa olmazlardan. Bu CRF Akyaz'dan almıştım ben bunu. Motosikletimi aldırmaz hemen bunu da almıştım. Çünkü bu karter koruma olmazsa olmazlardan. Eğer araziye giriyorsanız ve taşlı topraklı yollardan da çok geçiyorsanız bu gerçekten önemli bir unsur. Bunu da tavsiye ederim. CRF Akyaz'dan almıştım ben. Oradan da 2023 model için bulabilirsiniz. Oradan da takabilirsiniz. Daha sonra yan çanta demirlerine gelelim. Yan çanta demirlerini ben Fatih Şimşek'ten almıştım. Önce önder almıştım. Daha sonra yanlar aldım. Yanlar da çok iyi. Bazı arkadaşlar diyor ki işte ortada demir yok. Hani esneme içeri doğru oluyor mu? Ben geçen çantaları yükledim. Esneme oluyor mu diye denemek için. Hayır, olmuyor. Şöyle size görüyorsunuz, içeri doğru esnemiyor bunlar yani. Şöyle motor düşecek şekilde yine de esnemiyor. Memnun muyum bundan? Evet, bundan da memnunum. Şöyle söyleyeyim memnun olduğumu. Çantaları takıp aşağı yukarı bir 70-80 kilometre, yani yan çantaları yükleyip öyle sürdüm. Esneme olmadı içeride. Esneme olmadığını şuradan biliyorum. Burası daha önce daha yakındı bu tarafa doğru. Yani esnemiş olsaydı çok çarpardı plakalar, iz yapardı buralarda. Buralarda iz olmadığı için esnemediğini biliyorum. Çok az esniyor ama o kadar da değil. Top case zaten daha önceki videomda da bahsetmiştim. Bu Maxx'in top case'i. Yani bundan da memnunum. Tabi çanta demirinde onu da söyleyeyim. Üçü bir satılıyor. 1, 2 ve 3 parça olarak satılıyor bu iki yan çanta demiri. Yan çanta demiri ve top case demiri. Öyle söyleyeyim. Top case'den Maxx'in. Bunu da kullanıyorum. Hafif bir çanta. Yani alüminyum tavsiye etmedi CRF'ci arkadaşlar. Ağır olduğunu söylediler. Doğru. Yani bu da 2 senedir kullanıyorum. Bundan da memnunum. Renginde falan ufak tefek sorunlar oldu ama o kadar da olsun Antalya sıcağında. Değil mi? Gelelim lastiklere. Üzerindeki orijinal lastikler normalde dişi lastikler. Kendiniz biliyorsunuz, arazi için, işte toprakta kullanmanız için. Şehir içinde kullanılır mı? Kullanılır. Ben 5000 kilometre kullandım kendi orijinal lastiklerini. Bana herhangi bir problem teşkil etmedi. O şekilde kullanabilirsiniz. Ama çok tırtırlı, böyle hissediyorsunuz o tırtırlık sesleri. Daha sonra ben bu Pirelli'nin Scorpion MT90 lastiklerini değiştirdim. 5000 kilometrenin sonra taktım bu lastikleri. Şu an 33.000 kilometre, aşağı yukarı 28.000 kilometredir bu lastikleri kullanıyorum.
Eskidi, evet. Değişmesi gerekiyor. Doğru. Burada bunların olduğuna bakmayın. Yani eskidi. Halen erimiş gözükmüyor. Onu da söyleyebilirim ama değişmesi gerekiyor çünkü kilometre olarak ömrü zaten doldu. Orta Asya öncesi bunu değiştireceğim ben. Lastiklerimi de Mitas'ın lastiklerini aldım. Mitas 07 Plus diye geçiyor sanırım. Onlar evde duruyor. Tam olarak ismi öyleydi. Anladığım kadarıyla. Bu lastiklerden memnun muydum? Evet. Bu lastikleri ben araziye fazla giren birisi değilim. Öyle söyleyeyim. Bunu asfaltta, daha doğrusu %80 asfalt, %20 de işte böyle orman yollarında kullanmak için aldım ben. Memnunum, evet memnunum. Asfaltta çok güzel bir sürüşü var. Çok güzel yol tutuyor. Çok da güzel viraj yapıyorsunuz, öyle söyleyebilirim. Yani lastikleri ben bitirdiğimi, ön demeyeyim de arkaları söyleyebilirim. Arkalar bitiyor, evet. Önlerden nispeten tabi. Virajlar da çok güzel. Bu lastikleri de tavsiye ederim. Evet, pahalı bir lastikler. Yani ben aldığımda geçen yıl yani 9.000 liraydı sanırım. Şu an ne kadar bilmiyorum. Arkayı da şöyle göstereyim. Evet, ortalar hafif bitmiş. Daha yanlar duruyor. Ama eskidi. Şöyle artık kaymaya başlıyor çünkü. Kaymaya başladı bu lastik. Değiştirmeniz de gerekli. Onu da burada dipnot olarak düşelim. Sonuç olarak arkadaşlar, motosikletimde yaptığım bu kilometreye kadar yaptığım modifikasyonlar, daha sonra bakımlar ile ilgili dilim döndükçe anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi bu seneki gezimizde aşağı yukarı 30.000 kilometre kadar yol yapmayı düşünüyoruz. Şu an için kilometresi 33.000'de. Bunu da daha önce anlattım tabi. Muhtemelen sezon sonu geldiğimizde turdan kilometresi 70.000 civarında olacak. Benim için kilometre önemli değil. Motosikletin bakımlı olduğunu ben kendim biliyorum. 70.000 kilometre olması pek bir sorun teşkil etmiyor benim için. Hatta şöyle bir şey, ben istiyorum ki kilometre milyonlarca kilometre olsun, sadece öyle göstersin. Tabi bunu herkes istemeyebilir. Dediğim gibi dilim döndükçe anlatmaya çalıştım. Umarım açıklayıcı olmuştur. Motosikletimin üzerinde olan aksesuarlar, bunların testini uzun süredir yapıyorum. Alt karter korumasından olsun, yan çanta demirlerinden olsun, tur camından olsun, daha sonra yan çanta demirlerinden olsun, lastiklerden olsun. Daha sonra motosikletin bu kilometreye kadar, ya 1,5 senede yaptığım bu kilometrede bu kullanıcı deneyimi aslında. Buna istinaden ben anlatıyorum bunları. Bu da tabi dipnot olarak kalabilir. Çünkü böyle alıp 500 ya da 1000 kilometre sonra kullanım videosu ben pek tavsiye etmiyorum. Öyle bir tecrübe olamaz. 1000 kilometrede kimse motosikleti anlatıp da tecrübe edip de anlatamaz. Bu bir uzun kullanım videosu. Daha sonra bütün aksesuarlar, üzerine takım aksesuarlar için geçiyor bunlar. Şöyle bir durum da var. Ben bu aksesuarları taktım. Evet, bunları modifikasyonlar yaptım. Kullanıyorum. Motosikletim de temiz tabi, bakımda. Motosikletime bakıyorum ben. Aksesuarlarıma da bakıyorum daha doğrusu. Üzerine taktığım her şeye tek tek inceliyorum. Gevşeyen yerler var mı, onları kontrol ediyorum. Bunlara istinaden de aksesuarların ve motosikletin bu şekilde kozmetik olarak da temiz olduğu apaçık belli zaten. Arkadaşlar, konuya dönecek olursak, dilim döndükçe motosikletimi anlatmaya çalıştım. Üzerindeki modifikasyonları anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada takip etmeyi de unutmayın. Beğenmeyi ve paylaşmayı da unutmayın lütfen. Sağlıcakla kalın.